Bazı özlü sözler, metaforlar, benzetmeler ya da minik hikayeler vardır ki çok kısalardır ancak üzerinizde çok büyük bir etki yaratırlar. Büyük bir farkındalık yaratarak size iyi hissettirirler. İşte bu videoda özellikle kaygılı düşünceler, panik atak, takıntılı düşünceler, bunaltı, depresyon gibi ruhsal sıkıntılarla uğraşıyorsanız size iyi gelecek aralarından seçtiğim 10 tanesini bulacaksınız. Sevgili dostlar, anksiyete, panik atak, panik bozukluk, kaygı bozukluğu gibi sıkıntılarla uğraşıyorsanız eğer size bu konularda çok yardımcı olabilecek bir video eğitim paketi hazırladım. Bu video eğitimde adım adım, ders ders, sıralı bir şekilde ilerleyerek sizlere yardımcı olabilecek bilgilere, tekniklere ve uygulamalara ulaşabileceksiniz. Bu eğitime ulaşabileceğiniz linki en başa sabitlediğim yoruma bıraktım. Bunun yanı sıra yine aynı eğitimi kanalımıza video eğitim paketleri kategorisinden katıl üyesi olarak da izleyebilirsiniz. Kanalımıza video eğitim paketleri kategorisinden katıl üyesi olduğunuz takdirde farklı başlıklarda örneğin etkili sunum teknikleri, e-posta ile etkili iletişim, telefonda etkili iletişim, stres yönetimi ya da duygusal zeka gibi farklı eğitim başlıklarında bulabileceksiniz. Peki gelelim bu videonun konusuna, yani bunaltı anında ya da takıntılı, kaygılı düşüncelere karşı, depresif düşüncelere karşı sizi rahatlatacak sözler ve metaforlara. Birinci sözümüz: düşünceler her zaman gerçeklik değildir. Aklından her geçene inanma. Zihninden geçen takıntılı ya da kaygılı düşünceler sadece bir düşünce, mutlak gerçeklik değil. Şu anda bedenin bu düşüncelere sanki mutlak gerçeklikmiş gibi, gerçekten de ortamda bir tehdit faktörü varmış gibi tepki verebilir, kalbin sıkışabilir, için daralabilir, elin ayağın titreyebilir. Bunlar çok doğal tepkiler ancak bu bedenin verdiği bir yanlış alarm. Daha doğrusu yanlış bilgiye karşı verilen doğru tepkiler. Düşüncelerinin, kaygılarının çoğu gerçekleşmeyecek. İkinci cümlemiz yine bana duyduğumda çok iyi gelen sözlerden biriydi. Hissi fark et, senaryoyu çöpe at. Bazen kafamızdan rahatsız edici bir düşünce geçer ve tıpkı bir önceki maddede de söylediğim gibi bu rahatsız edici düşünceyi beyin mutlak gerçeklikmiş gibi algılayıp birdenbire tehditle ilgili bir takım sinyaller verir ve bedensel bazı belirtiler gösteririz. İşte kiminin kalbi sıkışır, kiminin eli ayağı titrer, kiminin sıcaklık, kiminin soğukluk basabilir, kiminde iğnelenme ya da karıncalanma tarzı belirtiler, bedensel belirtiler ortaya çıkabilir. İşte bu hisler geldiğinde hemen arkasından bunları yorumlarız. Korkunç ve felaket şeylermiş gibi yorumlarız ve böyle yorumladıkça daha da büyük bir sıkıntının içerisinde kendimizi buluruz. İşte bu gibi durumlarda bu tarz hisler geldiğinde, bunları fark ettiğimizde, bu ister bedensel duyumlarımız olsun, bedensel belirtilerimiz olsun, ister kafamızdan geçen kaygılı, takıntılı düşünceler olsun. Bunları fark ettiğimizde bunları bastırmayın, bunları fark edin ancak bunlara tutunmayın da. Yani bunlara yapışmayın da. Bunlarla ilgili kafanızda çeşitli değerlendirmeler, felaket senaryoları yazmayın da. Diyelim ki kendimde bedensel bir his fark ettim. Şöyle kalktığımda böyle içim geçiyor gibi oldu sanki. Eyvah dedim. Acaba panik atak mı geliyor? Ya panik atak geçirirsem? Ya işte şu anda aşırı endişelenirsem? Ya kontrolü kaybedersem? Bakın, önce hissi fark ettim. Ne oldu? Böyle içimde sanki böyle içim geçiyormuş gibi hissettim. Bu bir his, tamam, bunu fark et. Fakat ardından buna dair senaryolar yazma. Yani hissi fark et, onu yaşamaya izin ver. Ancak ona objektif olarak bak. Yani onun arkasından felaket senaryoları yazma. Onu yorumlama, değerlendirme, didikleme. Yani içim geçti, demek ki kesin panik atak geçireceğim. Ya panik atak yaşarsam ya da eyvah içim daraldı. Demek ki çok kaygılıyım ya da depresifim. Demek ki hayatım berbat. Demek ki her şey çok kötü. Demek ki her şey daha da kötü olacak. Bakın, his doğru ancak arkasından gelenler ise senaryolar. Hissi fark et, bunu yaşamaya izin ver. Bırak bedeninden gelsin ve geçsin olması gerektiği gibi. Senaryoyu ise çöpe at. Ve üçüncü cümlemiz yine en çok sevdiğim kısa ama etkili cümlelerden biri. Hisler geçicidir.
Hep burada kalmayacaklar. Yani şu anda kendini berbat hissediyor olabilirsin. Belki çok kaygılısın, belki çok depresifsin, belki için sıkılıyor, daralıyor, bunalıyor. Belki de bedensel belirtilerin şu anda seni çok zorluyor. Ne bileyim işte kasılmaların olabilir, miden bulanıyor olabilir. Bu tarz durumlarda şunu unutma. Hisler geçicidir. Hep böyle olmayacak. Onlar hep burada kalmayacak. Hislerin geçici olması tıpkı hava durumu gibidir. Bugün bulutlu, yarın açık, belki ertesi gün yağmurlu olacak. Ancak hep böyle kalmayacak. Onlara kapılıp gitmek yerine kendini onlardan ayrıştır. Sen merkezinde kal ve onların gelip gidişini izle. Tıpkı gökyüzünden geçip giden bulutları izler gibi. Ve 4. maddemize geldik. Burada bir metafordan bahsetmek istiyorum. Otobüs metaforu. Kabul ve kararlılık terapisinde kullanılan ve çok sevdiğim bir metafor. Daha önceki videolarımda da belki izleyenler olmuştur. İlk kez izleyenler için tekrar bu metafordan bahsetmek istiyorum. Otobüs metaforu işte bu hislerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin geçiciliğine ve bizim düşüncelerimizden ibaret olmadığımız, onlardan farklı bir yerde olduğumuz, kendimizi onlardan ayrıştırmamız gerektiğine dair güzel bir metafor. Bu metafor bize şunu söylüyor. Bir otobüsü düşün ve ona inip binen yolcuları. Bu otobüsün şoförü sensin. İnip binen yolcular ise senin bu sıkıntı yaratan, rahatsızlık yaratan, belki takıntılı, belki olumsuz, belki kaygılı duyguların, düşüncelerin ya da bedensel belirtilerin. Bu otobüsün nereye gideceğine karar verecek olan sensin. Yolcular değil. Yolcular geçici. Onlar bugün varlar, yarın yoklar. Duraklarına geldikleri zaman inip gidecekler. Bu yolcular arada kabalaşabilirler, belki sana hakaret edebilirler, belki gelecekle ilgili kötü konuşabilirler. Seni üzebilirler ya da sana nereye gitmen gerektiğini söyleyebilirler. Ancak unutma, şoför sensin ve bu otobüsün nereye gideceğine karar verecek olan sensin. Onlar eninde sonunda durakları geldiğinde inip gidecekler. Ve 5. cümlemiz. Duygular sadece bir veridir. Ne yapmanız gerektiğine dair bir komut ya da emir değil. Özellikle OKB sıkıntısı yaşayan kişiler zihinlerine istemsizce gelen rahatsız edici, uygunsuz, takıntılı bir takım düşüncelerden kaynaklı büyük sıkıntı yaşarlar. Onları rahatsız eden şey daha çok acaba istemsizce zihnime gelen bu düşünceler gerçekten de benim yapmak istediğim şeyler olabilir mi olasılığıdır. Örneğin kişi dindar olmasına rağmen zihnine sürekli dinle ilgili ya da inancıyla ilgili olumsuz bir takım fikirler gelebilir. Ve bu yüzden de kişi kendinden şüphe edebilir. OKB'de zihninizden geçen aykırı ya da rahatsız edici düşünceler sizin her zaman bunu yapmak istediğiniz anlamına gelmez. Ya da bunlar birer emir ya da komut değil. Bunları yapmanız gerektiği anlamına da gelmez. Bu noktada yine aklıma çok sevdiğim bir söz daha geldi. 10+1 olsun bu da. Sen düşüncelerin değilsin. Bu düşünceler sen ya da senin yapmak istediklerin değil, senin geçici misafirlerin. Yani senin yolcuların. Ve 6. önemli cümle. Ölmeyeceksin, bayılmayacaksın ya da delirmeyeceksin. Panik atak anında çoğu kişi kalbinin hızlanması, nefesinin hızlanması, dolayısıyla daralması ve yine tüm bunlardan kaynaklı aslında bedeninde bir takım belirtiler, işte karıncalanma, belki uyuşma, belki baş dönmesi, mide bulantısı ya da kopukluk hissi, yabancılaşma hisleri yaşar. Daha önce hiç karşılaşmadığı bu gibi durumlarla karşılaşınca dehşete düşebilir ve acaba ölüyor muyum, acaba kalp krizi mi geçiriyorum ya da acaba kontrolümü kaybettim, deliriyor muyum gibi düşüncelere kapılabilir. Bunaltı anında verdiğiniz tüm bu tepkiler, hatta daha da fazlası son derece normal vücudun doğal stres tepkileri ve bu tepkiler sonsuza dek sürmeyecek. Dolayısıyla şu anda kalp krizi geçirmiyorsunuz, ölmüyorsunuz, bayılmayacaksınız ya da tırnak içinde delirmeyeceksiniz. Bir eğitimimde daha önce panik atak sıkıntısı yaşamış bir katılımcım bana şöyle demişti. Bir gün bir cümle duydum ve ondan sonra bir daha asla panik atak yaşamadım. Neydi o cümle dediğimde bana şunu söyledi. Panik atak öldürmez. Sadece bu onun için yeterli olmuştu. Belki bunu izleyen bazıları için de yeterli olabilir.
Peki iyi de bedenimiz neden o sırada bu tepkileri veriyor derseniz şu videomu izleyebilirsiniz. Ve 7. cümlemiz. Tutunma, yapışma, direnme, bastırma, sadece bırak ve izle. Rahatsız edici duygu ve düşüncelerle uğraştıkça, onları didikledikçe ya da onları bastırmaya çalıştıkça daha çok onların içerisinde boğulur bir hale geliriz. Tıpkı suya doğru bastırmaya çalıştığınız bir topun daha da yüksek bir şiddetle yukarıya doğru ivmelenmesi gibi. Ya da yüzmeyi öğrenmeye çalışan bir kişinin suyun içinde debelendikçe daha da çok aşağıya doğru batması gibi. Rahatsız edici duygu ve düşünceleri kontrol etmeye ya da bastırmaya çalışmayın. Sadece kendinizi onlardan ayırın ve onları izleyin. Onları akıp giden bir nehrin üzerindeki kurumuş yapraklar gibi düşünün. Nehrin kıyısına oturun ve bu yaprakların gelip geçmesini izleyin. Ama izlediğiniz bu manzaranın içerisine kapılıp, boğulup gitmeyin ya da o yapraklara yapışmayın. Kendinizi düşüncelerinizden ayırın ve bir kenara oturup yargısızca, değerlendirmeden, didiklemeden, iyi, kötü ya da çirkin diye yorumlamadan sadece izleyin. Şimdi bazılarınız şöyle düşünebilir. Oturmuşsun oradan rahat rahat onu yapma bunu yapma diyorsun da onlar o kadar kolay mı? Çok haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Ancak bunların aynılarını ben de yaşadım ve ben de bu tekniklerle atlattım. O yüzden bu kadar rahatlıkla söylüyorum ama tabii ki bunlar böyle birilerinden duydunuz diye hemen hayata geçirilebilecek kadar kolay teknikler değil. Bunu kabul ediyorum. En azından herkes için değil. Bunları gerçekten tam anlamıyla yaşama uygulayabilmek için ciddi anlamda disiplinli bir şekilde her gün düzenli bazı bedensel ve zihinsel egzersizleri yapmak gerekiyor. Öncelikle bedeni ve zihni buna hazırlamak gerekiyor. Bunun için nefes egzersizleri, mindfulness egzersizleri başlangıç için çok iyidir. Çünkü bu egzersizler bize o sürekli dağılıp giden, aşırı düşünen zihnimizi ana çekebilmeyi, anda olanı ve biteni yargısızca, yorumlamadan, sakince izleyebilmeyi ve kendi kendimize sinir sistemimizi sakinleştirebilmeyi öğretecek. O yüzden adım adım, yavaş yavaş ilerlemek ve her bir tekniği sabırla uygulamak gerekiyor. Aslında bunların nasıl yapılabileceğini ben bu kanaldaki pek çok videoda anlattım. Başlangıç olarak şu videodan faydalanabilirsiniz. Ve 8. cümle, unutma. Kaygı ya da panik atak anında çoğunlukla tehditleri olduğundan daha büyük, bunlarla baş edebilme gücümüzü ise olduğundan daha küçük algılarız. Aslında çoğu zaman zannettiğimizden daha dayanıklıyızdır. Ancak o kaygılı düşünceler zihnimizi ele geçirmişken ne yazık ki baş edebilme gücümüzü çoğu zaman azımsar, tehditleri ise büyütürüz. Ve 9. Anormal bir duruma normal tepkiler veriyorsun. Anormal olan şey duyguların ya da sen değilsin. Sen anormal bir duruma normal tepkiler veriyorsun. Muhtemelen yaşadığın travmatik bir deneyim, belki bir kayıp, belki finansal güvencesizlik ya da belki çocukluktan itibaren oluşturmuş olduğun bir takım uyumsuz şemalar ve bunlar sonucu çarpıtılmış algılama biçimlerin sonucu olanı olduğundan farklı görüyorsun. Ve bunun sonucu olarak da zihnin son derece doğal bir biçimde kendini güvende hissetmeyip stres tepkileri veriyor. Sorun duyguların ya da tepkilerin değil. Sorun tüm bunları anormal ya da korkunç ya da hastalık olarak adlandırman. Ve yine bununla çok bağlantılı bir diğer cümle. Tüm bunları yaşadığın için sen tırnak içinde hasta, anormal ya da zayıf, güçsüz biri değilsin. Şu an dünya üzerindeki kişilerin 5'te biri, yani her 10 kişiden ikisi hayatında bir dönem panik atak ya da benzeri bir durumu yaşadı ya da yaşayacak. Ben de yaşadım. Yani bu zannettiğinden daha yaygın bir durum. Bu yaşadıkların herkesin başına gelebilir ve genellikle geçicidir, atlatılabilir. Ancak yardıma ihtiyaç duyuyorsan elbette ki bu konuda bir ruh sağlığı uzmanından, yani bir klinik psikologdan ya da bir psikiyatri uzmanından yardım alabilirsin.